Stranger Things'in final bölümünün yılbaşı gecesi yayınlanmasından önce, internetteki görüşler neredeyse oy birliğiyle şuydu: Stranger Things kötü bir hale geldi. Elbette, final sezonu düşük beklentilere sahip olanları ve sadece aksiyon için izleyenleri tatmin edebilir. Ancak Netflix dizisinin 1. ve 2. sezonlarındaki haline dair bir ipucu arayanların geri kalanı için final bölümü hiçbir zaman tam olarak beklentileri karşılamayacaktı. Suçlu Stranger Things'in karanlık, küçük kasabalı, neredeyse Twin Peaks tarzı bilim kurgudan, bolca kullanılan lanet olsun küfürleri ve kanlı şiddet sahneleri dışında aile dostu bir süper kahraman şovuna dönüşmesinde yatıyor olabilir. Ya da Duffer kardeşlerin hikayeyi anlatmak yerine göstermeye olan hassasiyetinde olabilir, ya da dizinin en karmaşık karakterlerinin onlarla ilgili yapacak bir şey kalmadığında sulandırılmasında olabilir. Ama bu dizinin final bölümünün kötü olduğu anlamına mı geliyor? Son yıllarda yayınlanan en kötü final bölümü kesinlikle değil. Ama en iyisi de değil. Stranger Things, karışık duygular uyandıran bir finalle sona erdi. En kötü ve en iyinin ortasında bir yerde kalmak, televizyonun yayın platformları çağını tanımlayan bir dizi için yeterli olmamalı. Sanki Eleven, son savaşlarında Vecna'ya pilinin bittiği için sadece bir uyarı vermiş gibi. Büyük bir değişim veya son darbe yok. Yaşanan büyük anlar ya tahmin edilebilir sonuçların varyasyonları ya da dizinin temel havasına aykırı olaylar. 5. sezon 8. bölüm The Right Side Up 2 kısımdan oluşuyor. Vecna'ya karşı son mücadele ve olaydan 18 ay sonra geçen bir epilog. İlki Netflix aksiyon filmi formülüne o kadar benziyor ki izlemek acı verici. Birçok farklı bakış açısı ve hikaye örgüsüyle bölünmüş olsa da önemli bir kısmı uçurum olarak bilinen diğer dünyada geçiyor. Spoiler vermeden söylemek gerekirse, dizi burada büyük bir video oyunu patron dövüşüyle Final Fantasy topraklarına doğru açılmaya başlıyor. Final Fantasy'de kesinlikle yanlış veya havalı olmayan hiçbir şey yok. Ancak dizinin zirveye ulaştığı başlangıç dönemine kıyasla kesinlikle Stranger Things'in güçlü yönü değil. Buna ciddi durumlarda yapılan sinir bozucu esprileri ve düşmana saldırmadan önce monolog veya zekice bir replik söylemek için ayrılan zamanı da eklediğinizde, dünyayı kurtarmak için son şans doğrudan bir B filminin 3. perdesinden alınmış gibi duruyor. Bunun ortasında hayranların uzun zamandır dile getirdiği bir şikayet var: anlamlı ölümlerin eksikliği. Dizi finalinde ölümler yok değil, ancak gerçekleştiği doğrulanan ölümler silik ve etkisiz. Stranger Things'de eski alışkanlıklar kolay kolay değişmiyor. Ana karakterlerden birinin kaderi belirsiz bırakılıyor. Bu da hiç fena bir seçim değil. Bazı şeyleri kanıtlanmamış bırakmak cesur bir hamle. Ve Stranger Things bunu büyük bir duygu ve zekice bir anlatımla gerçekleştiriyor. Ancak ana karakterleri kesin olarak öldürmekten açılmak için bir kaçamak gibi geliyor. Stranger Things'in epilogu sonucu kurtarıyor. Bölümün en iyi kısmı, biraz uzun olsa da, son bölümüdür. Her karakterin hikayesi arasında gidip gelerek onları yakalamaya çalışan son bölüm, karakterlerin geleceklerinin inceliklerini analiz etmek için zamanını oldukça uzun tutuyor. Ancak dizinin gerçekten köklerine döndüğü yer burası ve bu sadece küçük kasaba ortamı ve nostaljik yolculuklardan kaynaklanmıyor. Bu karakterler ömür boyu birbirlerine bağlılar ve aralarındaki duygusal anlar bunu hatırlatmayı ihmal etmiyor. Evet, diyaloglar ve müzik seçimleri zaman zaman biraz klişe olabiliyor. Ancak bu son veda olduğu için diziye bu durum göz ardı edilebilir. Çoğunlukla çok tatmin edici bir son, bayrağı daha genç bir nesle devrediyor. Üstelik Mike Wheeler'ı haklı baş kahraman olarak merkeze alıyor. Güçleri veya yetenekleri yok. Sadece arkadaş grubunu hayatlarının en büyük macerasına götüren ve özel bir kıza aşık olan bir çocuk. Herkesin olabileceği türden bir kahraman. Stranger Things, karmaşık bir miras bırakıyor. Ancak diğer karakterlerle ilgili büyük sorunlar vardı. Örneğin Joyce Byers'ın kendi dizisinde geri plana atılması trajik bir durumdu. Stranger Things ilk duyurulduğunda halk tarafından sadece Winona Ryder bilim kurgu dizisi olarak biliniyordu. O, dizinin yüzüydü. İzleyicinin bu çılgınlığa açılan penceresiydi. Ama şaka değil, bölümün ilk yarım saatinde neredeyse hiç konuşmuyor. Kolayca arka plana kayıyor, neredeyse insanların onun varlığını unutmasına neden oluyor. Joyce, Vecna'ya karşı oğlunun intikamını aldığı ve Will'in ortadan kaybolmasından önce kaybettiği huzurlu hayatı geri kazandığı inanılmaz derecede alkışlanmaya değer bir an yaşıyor. Ancak kendi dizisinde ne kadar önemsizleştiği de oldukça endişe verici.
Bunun nedeni 5. sezonda yeni karakterlere önemli ölçüde yer verilirken, 1. sezondaki yerleşik karakterlerin sadece komutla konuşan NPC'ler olarak kalmasıdır. Dizi finaliyle ilgili her şey çok karmaşık. Çünkü sonu tatmin edici olsa da oraya giden yol oldukça vasattı. Birçok olay örgüsü boşluğu cevapsız kaldı ve Henry Creel'in geçmişiyle ilgili birçok açıklama, izleyicilerin çoğunun muhtemelen izlemediği Stranger Things The First Shadow'a büyük ölçüde dayanıyor. Diğer dünyanın dövüş sahnesi için kullanılan büyük ölçekli görsel efektler de arzu edilenden uzak. Karakterler yapışkan kırmızı kapıdan o dünyaya girdiklerinde hemen Stranger Things video oyunu gibi hissettirmeye başlıyor. Stranger Things'in finalinin en kötü yanı, üzücü veya hayal kırıklığı yaratıcı olmaması. Dizi o kadar uzun süre ortadan kayboldu ki artık onu önemsemek zor. Stranger Things vardı ve şimdi yok. Ama o son, geçici anda Stranger Things bir zamanlar onu özel kılan şeyleri hatırlıyor. Acı tatlı bir anı, eski bir arkadaş gibi. Güzel ama tekrar ortaya çıkarmak için yeterince hoş değil. Stranger Things dizisi Netflix'te izlenebilir.